Herkese merhabalar. Börü Yayında kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Instagram'da özellikle sizlerin de çok istediği e, Viking ve Türklerle alakalı internette gördüğünüz videoların bunların doğru olup olmadığı, Vikinglerle Türkler arasındaki münasebetin ne olduğu, hatta işte e, Vikinglerin Türk olduğuna dair yapılan bu videoların, yazıların ne kadar doğru olduğuyla alakalı bir video sizinle paylaşacağız şimdi. Videonun başında ilk önce Vikingler hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Vikinglere genelde biz kendi aramızda konuşurken Norse'lar şeklinde söylüyoruz. Birçok yerde de Norse'lar şeklinde geçmekte. Vikingler bugün İskandinavya denilen yerde yaşamış bir millet. Fakat yaşadıkları süre zarfında İskandinavya zaten karanlık ada, kara ada gibi anlamlara gelmekte. Yaşadıkları zamanda İskandinavya'nın Avrupa'ya olan bir toprak bağının olduğunu bilmiyorlar. Yani orayı bir ada zannediyorlar. Sonrasında fark ediyorlar İskandinavya'nın aslında bir bağlantıyla kıtaya geçilebildiğini, bir toprak parçasıyla. Fakat yaşadıkları o süreçte bunun farkında değiller. Norse'ların şöyle bir e, yaşam şekli var. Norse'lar halk olarak kendi içerisinde 4 kademeden oluşuyor. Kademenin başında orayı yöneten bir liderleri var. Genelde bir kabile reisleri var ya da işte bir kasaba reisi. İkinci tabakada zenginlerden oluşan, daha çok mal varlığı olanlardan oluşan ve reise yakın olanların oluşturduğu bir tabaka var. Bunlar Norse'ların bütün kaymağını yiyen kesim diyelim. Yani savaşlara katılmayan, insanları yöneten ve genelde çok malı mülkü olan insanlar. Üçüncü tabakada Norse halkı var. Yani Viking halkı var. Bunlar şu şekilde yaşıyorlar. Bazıları balıkçılık, bazıları tarımla uğraşıyor, bazıları demircilikle uğraşıyor. Bazıları odunculukla uğraşıyor, bazıları gemi yapımıyla uğraşıyorlar. Fakat senede 2 kere yağmaya çıkıyorlar. Bu yağma zamanları genelde tarlalarını ektikten sonra ve ektiklerini geri mahsulünü alacakları zamana yakın tekrar çıkıyorlar. Yani bu iki süreç arasında 2 kere yağma yapıyorlar. Bu yağmanın sonucunda elde ettikleriyle işte ne getirirse köle getirirse tarlalarında veya iş yerlerinde artık ne iş yapıyorsa orada çalıştırıyorlar. Altın, gümüş getirdiğinde genelde ticarette kullanıyorlar. Kendi limanlarına gelenler de kullanıyorlar. Fakat bu kölelerin şöyle bir özelliği var. Kölelere şöyle bir şey söyleniyor. Size ödeyeceğimiz altın miktarı var. Bu miktarı eğer biriktirip işte sallıyorum işte 10 bin altın bana getirirsen özgürlüğüne kavuşursun gibi bir kuralları var. Ama işin komik tarafı hiçbir zaman ömrü boyunca biriktirse de o kölelikten kurtulamayacağı bir ödeme yapılıyor kendilerine. Kölelerin arasında özgürlüğe kavuşan ben tarihi kayıtlarda hiç görmedim. Hiç de rastlamadım. Çok araştırdım ama bulamadım. Zaten bizim Türkler gibi bir devlet yapısı yok. Oturmuş bir yapı yok. Oturmuş bir töre yok. Bir kanun açıkçası yok. Dini inanç bakımında paganizme, yatkınlar paganizm etkisi altındalar. Ve Vikingler gittikleri, yağma yaptıkları yerlerde herhangi bir milletin tanrısını gördüklerinde o tanrıyı alıp kendi inançlarının içine modifiye de ediyorlar. Bunu ben tarihi kayıtlarda çok fazla gördüm çünkü inançlarını bir kağıt ya da işte bir deri parçalarına yazmak yerine taşlara kazımışlar ya da kılıçlara kazıyorlar. E, Kendi alfabeleriyle yazdıkları bu yazıların arasında devamlı inanç değişikliğini görmek gayet mümkün. Vikinglerin en büyük özelliğinden biri tabii ki biliyorsunuz çok fazla yeri keşfetmeleri ve büyük gemileriyle yolculuk yapmaları, gittikleri yere baskın yapmaları. Vikinglerin şöyle bir özelliği vardır. Gittikleri yerde baskın yaptıklarında tecavüz gayet olağan bir şeydir.
köle alacakları zaman, köleyi kendi topraklarına getirecekleri zaman bu kölenin yaşı, işte cinsiyeti ya da sakat olup olmaması önemli değil. Vikinglerin acımasızlığında ya da bu artık acımasızlığın ötesinde ahlak dışı hareketlerinde bir sınır yoktur ve Vikinglerde bu gayet normaldir. Kendi topraklarına getirdiği köleler eğer hoşuna giderse kölelerle beraber olurlar. Onun dışında da eğer kölesinden çok hoşlanıyorsa kendi karısı, kızı ya da kız kardeşiyle de onun beraber olması gayet olağan şekilde karşılanır. O yüzden bu internette video yaparken, bir şeyin fantazisini kurarken, bir şeyi uydururken işte bunlar da Türktü gibisinden çok fazla ileri gitmemek lazım. Yani kesin net bir şey olmadan. Çünkü tarihi kayıtlarda kimlerin ne olduğunu bilmeden bu şekilde bir atmasyon yapmak ata ruhlarını incitebilir. Benim gençlik zamanımda 300 Spartalı daha yeni çıkmıştı. 300 Spartalı da sürekli insanlar Leodinas'ı, oradaki komutanı bir Türk yapmaya çalışırdı. Sonradan o 300 Spartalı'nın hayatlarında nasıl kadın seçtiklerini, nasıl eş seçtiklerini, normal hayatlarını nasıl yaşadıklarını insanlar öğrenince bu furya bitti. Şimdi dizilerin ve filmlerin insanların üstünde günümüzde çok büyük etkisi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Koca tarih sahnesini bir derya düşünün. Vikinglerin ortada olduğu yıllar, yani o 200 yıllık süreç tarihte bir damla su kadardır. Emin olun Vikinglerin o zamanki meşhurluğu bugünkü kadar yoktur. Çünkü bir diziyle, bir filmle insanları ele geçirebiliyorsunuz. Çok büyük sevgi ve sempati duydurabiliyorsunuz. Şimdi Vikinglerin nasıl yaşadığı ya da bu milletin nasıl e, başarılar yaptı veya başarısız olduğu açıkça söylemek gerekirse bir Türk olarak benim pek umurumda değil. Yani yaptıkları tecavüz olayları, e, sürekli dinlerini satmaları, açıkça söyleyeyim. Tarihte sürekli dinlerini satıyorlar. Paganizme inandıkları o tanrıları sürekli satıyorlar. Başka bir dine geçiyorlar, yeni tanrılar ekliyorlar. Yani bir sene gördüğünüz, sallıyorum, bir sene X kişisini gördünüz, 4 sene sonra o topraklara gittiğinizde çok farklı bir ritüel ve çok farklı bir inançla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu özellikle taşlarda, kılıçlara yazdıkları sözlerde, e, işte daha büyük kayaların üzerine yazdıkları o zaman içerisindeki değişimlerde bunu çok net görüyorsunuz. Çünkü bir arayış içindeler, oturmuş bir töreleri yok. Tamamen yağmacı ama yağmadan dolayı da bir kültür edinememişler. Yani Türkler gibi değil. Türkler mesela Göktürkler zamanında, Hunlar zamanında Türkler tabii ki yağma yapıyorlardı. Fakat Türklerin bir töresi vardı. Hem de yağma yaptığı taraf Çin gibi büyük bir güç. Bunlara karşı yağma yapıyorlar. Fakat hiçbirinde böyle bir tanrı değiştireyim, işte e, davranışımı değiştireyim, tecavüzü normal kılayım ya da e, töremi satayım, işte kendi kanımdan olanları başkalarına sunayım gibi bir şey Türklerde göremezsiniz. O yüzden Norse'lar Türktür derken biraz dikkatli olun. Şimdi Vikinglerin şöyle bir özelliği var. Tarih sahnesine 795'ten sonra, milattan sonra sanırım ya 800'lü yılların başı diyelim. O zamanlar tarih sahnesine çıkıyorlar. Aynı dizide gösterildiği gibi küçük bir kilise baskınlığıyla bu iş başlıyor ve Vikingler yeni yeni topraklar fethetmeye başlıyorlar. Bu akınlar o kadar şiddetli ve çok kişili oluyor ki şimdi Vikinglerin var olduğunu insanlar bilmiyorlar. Yani böyle bir işte milletin, bir ordunun daha doğrusu olduğunu bilmiyorlar.
Ve karşı tarafı aniden yakalamak onların en büyük silahı oluyor. Vikingler genel olarak ağır silah olarak sadece büyük kılıçlar ve baltalar kullanıyorlar. Bunun dışında en büyük hatalardan bir tanesi, Vikingler boynuzlu taç takmazlar. Vikinglerin boynuzlu taç muhabbeti Wagner operasyonundan sonra ortaya çıkıyor. Vikinglerin ne kadar vahşi olduğunu göstermek için, canavarımsı görünsün diye orada bir boynuzlu taş takılıyor adamın birine, yani oyuncunun birine. Ondan sonra öyle bir alıp gidiyor ki bu sanki gerçekten Vikingler boynuzlu şey takıyormuş gibi, hani zırh, işte başlık takıyormuş gibi görünüyor ama böyle değil. Vikingler onun 10. yüzyıldan sonrasına kadar, yani İngiltere'de Hristiyan olana kadar Vikinglerin aslında bir para basımı bile yok. Yani ilk para basımı o zamana denk geliyor. Ee, Devamlı değişen dini inançları ve aileler arasındaki o kopuşlar nedeniyle Vikingler aslında kendini 2 asırlık bir maceradan sonra kaybediyorlar. Vikinglerin tanrısı Odin, yani en büyük tanrısı Odin, Türk müydü? Şimdi asıl soru bu. Şimdi birincisi, biz kendi dilimizde burada Odin'i yanlış söylüyoruz. Yani adamın ismi aslında Odin değil. Şimdi bu videoyu çekenler çok zeki arkadaşlar. Od ve in'i birbirinden ayırıp, tamam mı? Od ateş, in işte inen ateş anlamında Odin diyorlar. Ama o öyle değil. Şimdi Viking dilinde, Norse dilinde o ortadaki harf T ve H'nin beraber kullanılmasıyla söylenebilecek bir şey. Yani onu D olarak kullanamıyorsunuz. Yani bizim söylediğimiz gibi, şu anki gibi Odin, Oden şeklinde kullanılmıyor. Birincisi bu zaten yanlış bir tabir oluyor. Bu tabir tarihe tamamen aykırı bir tabir zaten. Diğer bir nokta, işte bu Snorri'nin yazdığı Edda var. Bu anlatıları, geçmişten kalan taşlardaki yazıları ve anlatıları, bak çok dikkat edin, anlatıları birleştirmek istiyor. Ve birleştirmek için de Edda adında hepsini topluyor. Bir büyük Edda var, bir küçük Edda var. İkiye ayırıyor bunu. Bu Edda'da Vikinglere ait destanları, hikayeleri bir araya getiriyor. Ve bu getirdiği hikayelerde de Odin'in, Thor'un e, Türkland'den, Truva'dan geldiğini, kendisinin çok değerli ve büyük bir kral olduğunu, işte hatta maharetli, hani büyü konusunda, bilgelik konusunda maharetli olduğunu söylüyor. O geldiği yolda da herkes tarafından saygı duyulduğunu, sonrasında da geldiğinde de başlarına geçen bir kral olduğunu, sonra öldüğünü, öldükten sonra da tanrılaştırıldığı düşünülüyor. Şimdi Snorri'nin söylediğinde Odin'in Truva'dan gelmesi için, Türkland'den gelmesi için şöyle bir şey gerekti. Ben bir harita çizecektim fakat internette bir tam o zamanın e, çizimlerini bulabilmek için, tam bilinen dünyayı bulmak için girdiğimde birinin bir haritayı çok net şekilde çizdiğini gördüm. Çok doğru da çizmiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama eline sağlık. Şimdi o haritayı görüyorsunuz. Bu haritada şimdi Truva 19. yüzyıldan sonra Çanakkale'de işaretlendi. Yani daha öncesinde Truva'nın neresi olduğu bilinmiyordu. Şimdi Grekland dediği yer Yunanlıların yaşadığı, yani Romalıların yaşadığı bir yer. Türkland ise bugünkü Azerbaycan topraklarındaki bir alan, Hazar Denizi etrafında, haritada gördüğünüz. Şimdi bu işaretlemeye göre Vikingler dünyayı bu şekilde görüyordu. Ve bu haritada gördüğünüz tarihi duruma göre uygun. Şimdi Truva'nın Türkland'de olabilmesi için tahmini olarak Nahçıvan civarında bir yerde olması gerekli. Yani oralara yakın bir noktada olması gerekli. Çünkü Snorri bunu neye göre yapmış? İşte Homeros'taki anlatılara göre
bunu yapıyor. İşte Yunanlılar bir denizi geçip, batıdan denizi geçip e, doğuya doğru gidip Truva'ya saldırması şeklinde bir orada anlatı olduğu için. Fakat Snorri'nin o yıllarda, yani o Orta Çağ Avrupa'sında çıkıp buraları görmesi imkansız. Coğrafi konuda yetersiz. Çünkü yetersiz olması onun suçu değil. Elindeki bilgilere göre o bunları topluyor ve kafasında bazı noktalar oluşturuyor. Fakat işin komik noktası 9. ve 10. yüzyılda, bunu daha sonra yazmalarına rağmen 9. ve 10. yüzyılda e, bu topraklara gelen Vikingler, bu topraklara neden geliyorlar? Kendilerini savaşçı olarak, birer savaşçı olarak burada paralı asker olmak için geliyorlar. Bu topraklara geldiğinde, Roma topraklarına geldiklerinde e, buradaki Yunanların, Rumların kendilerini Truva'ya dayandırdığını, Truva'dan geldiklerini söylediklerini zaten kendileri de görüyorlar. Kendileri de söylüyorlar zaten. Şimdi bu topraklara geldikten sonra burada savaşıyor. Savaşını yaptıktan sonra orduya hizmet ediyor. Hizmet ettikten sonra da kendi topraklarında, Roma topraklarında olduğuna dair birer taş yazıp diktiriyor. Burada görev yapan Vikinglere Varenk adı veriliyor. Varenkler bugün Ayasofya'da da gördüğümüz bir Viking yazısı var. E, Bu mesela işte Konstantinopol'de görev yapmış bir Viking'in oraya yazdığı bir yazı, bir Varenk olarak görev yapmış. Bunu görenler Vikingler Türktü, bakın işte İstanbul'la bile yazmışlar diyorlar. O işin aslı da budur. Vikingler kuzeyden güneye doğru inerler. İndiklerinde Vikinglerin saldırdığı yerler genelde korunmasız kasabalar olur. Böyle büyük, hani Konstantinopol gibi güçlü şehirlere pek saldıramazlar. Yani karşılarında böyle kuvvetli bir ordu gördükleri zaman Vikinglerin böyle delice bir meydan muharebesi yaptığı çok görülmemiştir. Mesela İngiltere'ye yapılan büyük saldırı, tamam, Ragnar'dan sonra yapılan bir saldırı vardır, doğrudur. Ama genel olarak bu şekilde yağmaya çıkan, büyük fete çıkmayan, yağmaya çıkan Vikingler bu şekilde saldırılar yapmazlar. Şimdi kuzeyden güneye gelirken bu Vikingler satabilecekleri şey belli. Yağma yapacakları yer belli. İşte kürk satıyorlar, balık satıyorlar. Bazı yerlerde yağma yapıyorlar, eksik gideriyorlar. Bazı yerlerde geçerken haraç ödüyorlar. Güneye kadar iniyorlar. Burada yapabilecekleri tek şey savaşçılığını satabilmek. Ve bu yüzden de birer varenk olup Romalılara hizmet edip daha sonrasında da kendi topraklarına kazançla dönüyorlardı. Şimdi Snorri'nin bu konuyu zaten ortaya atan Snorri bu işi 12. yüzyılda ortaya atıyor. E, Yaptığı bu anlamda, bu görselde, bu haritada yaptığı şey coğrafyaya uymuyor. Eğer Çanakkale gerçek Truva'ysa zaten uymuyor. Ama yok, Çanakkale gerçek Truva değil, yanlış buldular diyen biri varsa, ha, Snorri'nin söyledikleri o zaman belki düşünülebilir. Ama şu an için Çanakkale'nin Truva olduğu tamam dendiyse bu tamamen kesilmiş bir noktadır. Bir de Odin'in Türkçe olmadığı İskandinav dil bilimcileri tarafından zaten kanıtlanmıştır. Yani Türkçe değil. Yani bu ismin etimolojisiyle alakalı zaten adamlar kendi mitolojilerinde bunun açıklamasını yapmışlardır. Onlar da aynı şekilde benim söylediğim gibi okuması böyle değil. Yani o ortadaki harf çok farklı bir harf. Ee, Ve işin bir başka noktası da Vikinglerin dili Hint-Avrupa dil ailesine girmekte. Yani Hint-Avrupa dil ailesinde olan bir millet var. Bir de Ural-Altay dil ailesine mensup Türkler var. Şimdi bunların zaten dilleri farklı olan kültürlerin kardeşi olma ihtimali düşük bir ihtimal. Zaten dilleri birbirine uymuyor. Yaşadıkları hayatın töreleri de birbirine uymuyor.
Bir de şöyle bir nokta var. Türkler çok ileri noktada bir medeniyet. Yani inanılmaz ileri noktada. Vikingler tam tersi. Yani Vikinglerin ortaya çıkana kadar Türkler zaten defalarca devlet kurup yıkmış, Asya'yı estirmiş bir millet. Böyle bir millet. Diğer bir noktada şöyle, işte mitolojileri karşılaştırıyorlar. İşte onların mitolojisinde hayat ağacı var. Kuzgun onlarda da var. Kurt onlarda da var. İşte bilgelik onlarda da var. İşte bilge bir ruh bilmem ne falan. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki Mayaların mitolojisinde güneşten gelen bir tanrıdan bahsediliyor. Aynı tanrıdan Afrika mitolojisinde de bahsediliyor. Ve Mayalarla Afrikalılar aynı şekilde o güneş tanrılarının çocuklarından da bahsediyorlar. Fakat kötülük tanrıları farklı, doğa tanrıları farklı. Şimdi güneş tanrıları birbirine benziyor diye Afrikalılar ve Mayalar birbiriyle kardeş mi oluyorlar? Ya da Eskimoğulların inancında olan bir geyik figürü, bir geyik mitolojisi, Hindistanlıların mitolojisindeki başka bir geyik tanrısıyla aynı olduğunda biz Eskimoğullar ve Hindular kardeş mi diyoruz? Yani bu buna benziyor. Mitolojiler birbirine benzeyebilir. Çünkü neden? Türkler ve Vikinglerin Orta Çağ'da kullandıkları yollar hemen hemen birbiriyle kesişiyorlar. Hatta şöyle bir durum var. Bu o Viking dizilerinden bir tanesinde vardı. Peçenekleri gördükleri zaman Azrail görmüş gibi oluyorlardı. Bu doğru. Neden? Çünkü peçenekler çok sert bir Türk boyudur. Ve at üzerinde okçuluk, işte kılıç kullanma, mızrak kullanmada oldukça başarılı bir boydur. Ve peçeneklerin töresi çok serttir. Peçenekler Vikinglerle evet savaşmıştır fakat bunları Vikingler olarak anlatmazlar. Rus halklarıyla savaştıklarını söylerler. Tarihte bu şekilde geçer. Çünkü Vikingleri güçlü bir devlet yapısı olmadığı için tarihte pek böyle kabul edilmiş değildir. Bir Fransa kuşatması, bir de İngiltere çıkarması dışında Vikingler, Norse'lar diye çok bahsedilmemiştir. Ee, Bunun dışında dil ayrı. Odin'in kökeni de adamlar gerçekten açıklamışlar, söylemişler. O ortadaki harf bizim söylediğimiz gibi değil. Bu Snorri'nin sonrasında yazdığında işte e, Türkland'den geldiğini, işte Odin'in Asgard denilen yerin sahibi olduğu, oranın halkının çok zengin olduğu, işte insanların çok güzel olduğu, çok bereketli topraklar olduğu gibi şeyler yazmış. Fakat bu konuda şöyle bir düşünce var. As boyu diye bir boy var Türklerin. Bunlar milattan önce 2. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl arasında bir varlık gösteren bir as boyu var. Bunlar Asya'nın kuzey kesiminde yaşıyorlar. Bunların içerisinden Odin adında birinin işte kuzeye doğru gitti veya onların boyundan birilerinin o tarafa doğru gittiği, büyük ihtimalle de bir kamın orada çok büyük değer gördüğü, işte çok el üstünde tutulduğu, sonra da tanrılaştırıldığı düşünülüyor. Bu olabilitesi yüksek bir hikayeye benziyor. Doğru. Ama işin garip noktası orada yapılan genetik çalışmaların hiçbirinde bir Türk genetiği bulunmadı. Yani şimdi Orta Çağ'da şu Türktür, şu Yunan'dır, işte bu Rus'tur ya da ne bileyim işte bu İngiliz'dir gibi ayırmak çok zor. Ama şu şekilde kemikler Asya'daki kemiklerle Viking topraklarındaki kemikler yani İskandinavya'daki kemikler birbirini tutmuyor. Diğer bir nokta gömülme şekilleri birbirini tutmuyor. Birkaç noktada işte atıyla beraber gömülme, işte kılıcıyla beraber gömülme. Ee, Bu olabilir. Çinlilerde de var kılıcıyla beraber gömülme. Şimdi biz Çinli miyiz? Yani
bir şeyi ortaya atarken dikkatli olmak lazım. Bu konuyu araştıran akademisyen arkadaşlarım da var. Akademisyen arkadaşlarımın söyledikleri de aynı bu şekildeydi. Ben bu videoyu çekmeden önce de özellikle çok araştırdım. Gözümden kaçan bir yer var mı diye kendilerine de sordum, dedim. Hatta sizin fikriniz nedir? Ben böyle düşünüyorum diye. Onlar da böyle düşünüyorlar. Snorri'nin ortaya attığı olay, yani o birleştirdiği Edda coğrafi olarak uymuyor, isim olarak uymuyor ve yüzyıl olarak da uymuyor. Yani o bitikçinin yapabileceği pek bir şey yok. Bir de şöyle bir durum var. O devirlerde gezen, yani yolculuk yapabilen, seyahatname yapabilen e, isimler var. Bunlardan hiçbiri As boyundan Oden diye bir kraldan bahsetmiyor. Böyle bir durum da var. Genel olarak söyleyeceklerim o kadar. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. E, Norse'lar bir Cermen boyudur. Hatta Atilla'nın, bizim Avrupa Hun hükümdarı, Tanrı'nın kırbacı Atilla'mızın emrinde paralı asker olarak çalışan Norse savaşçılar, Norse yayalar vardı. Bundan dolayı da kendi yazıtlarında Attilla'dan özellikle büyük bir övgüyle bahsederler. Cermenler özellikle Attilla'dan çok büyük bir övgüyle bahsederler. Onu tanrı gibi anlatırlar. Sanki bir savaş tanrısıydı gibi anlatırlar. Orta çağdaki bitikçiler bir şeyi anlatırken abartarak anlatmayı çok severler. Bu yüzden de Orta Çağ bitikçilerini okurken, yazdıklarını yorumlarken bugünkü modern bakış açısıyla hem dile, hem genetiğe, hem hareket ettikleri yollara, hem de kişinin kim olduğunu iyi bilmeye gayret etmek lazım. O zamanki bitikçiler genelde abartarak anlatır, tanrılaştırarak anlatır, sanki bir yarı tanrıdan bahseder gibi anlatır. Sevmediği insana da sanki cehennemden kovulmuş bir yaratık gibi anlatır. İşin diğer bir noktası da şimdi Truva'nın özelliği o çağlarda çok önemli. Bugün baktığınız zaman Katalanlar ta neredeler? Kendilerini Truva'ya dayandırmaya çalışırlar. Romalılar aynı şekilde Truva'ya dayandırmaya çalışır. Bu bir menşei kabul ettirme, bir kök kabul ettirme, bir üstünlük göstergesi gibidir. Tıpkı bu şuna benzer. Asya'daki Kağanların, kralların kendini Timur'a, Cengiz Han'a, Oğuz Kağan'a dayandırmaya çalışması gibi. Bu bir menşei kabul ettirme. Bu rüştünü kabul ettirme. Bu bir kök kabul ettirme. İşte gücümün geldiği nokta şeklindedir. Bu tarihte bazı noktalarda işte geçmişte Truva neyse sonrasındaki dönemde kendini Cengiz'e dayandırma ya da Timur'a dayandırma, Oğuz Kağan'a dayandırma, Mete'ye dayandırma, bu bunun gibi bir şeydir. Bu yüzden de işte bugün Katalanlar bile kendini Truva'ya dayandırıyor. Hiçbir alakası yok. Mesela Katalanların Truva ile ne alakası var? Ama bu şekilde. Bir de oradaki bir profesörün işte İsveçlerin, işte Norse'ların e, Türk olduğunu açıklama muhabbeti şöyle. Ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Şimdi farz edin Metehan çok büyük bir güçtü, büyük bir adamdı. Damgasını vurdu, vefat etti. Daha sonrasında gelen oğlu ya da sonrasında gelen soylarından Çiçi diyelim. Çiçi Han hiçbir şey yapamadı diyelim. O alan Teoman Han'ın işte ilk başları, sonunu katmayalım. Sonrasında Metehan, Çiçi'de her şey durdu. Türk tarihinin bu kadar olduğunu kabul edin. Bu kadarcık. 150 yıl, 100 yıl. Sonrasında yıllar geçti. Ortaya Cengiz Han diye bir adam çıktı. Ortalığı kasıp kavurdu. Şimdi eğer biz Türkler bu şekilde bir tarihimiz olsaydı, biz kendimizi nereye dayandırmaya çalışırdık? Cengiz Han'a.
Çünkü niye? Elimizde küçücük bir tarih var. Damla. Biz de menşeimizi kabul ettirmek için ne yapacaktık? Biz Cengiz Han'ın torunları diyecektik. Bir şey yorumlarken dikkatli yorumlamak lazım. Eğer Türkler bu kadar büyük, güçlü olmasalardı, büyük bir millet olmasalardı, belki biz kendimizi bir Çin hanedanlığının menşeinde kabul ettirmeye çalışacaktık. Bunu bilemiyoruz. Yani küçük bir millet olsaydık. O yüzden ben bu aradaki benzerliklerden insanların kendilerini Türk gibi ilan etmelerini ya da işte Türklerle bağımız olabilir şeklinde açıklamalarını ben bir kardeşlik olarak görmüyorum. Tam tersine bizim aslında ne kadar saygın, büyük, güçlü ve kültürlü bir millet olduğumuzun göstergesi olarak görüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Vikinglerin Türk olduğuna inanmıyorum. Vikinglerin Türk olması için bir gün birisi çıkıp büyük bir genetik araştırmasıyla beraber bunu kanıtlarsa tamam. Ama bunun dışında Vikingler bir Cermen boyudur. Hint Avrupa diline ait bir millettir ve 200 yıl kadar bu şekilde bir e, etkileri olmuştur ve ortadan kaybolmuşlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, esen kalın.